Bu eli öpülecek insan bu. Kıyamam ben buna. Çünkü bu garibin garibi. 81 yaşında. Üstelik ben onu üzmedim ki hiç. Ben onu hep hoş tuttum. Anlamadığım şeyi bile anladım, tamam derdim. Ay anlatamadım derdim. Anladım. Üzülecek. Anladım derdim. Halbuki anlamadım. Üzmeyeyim diye. Onun için böyle. Ateşinden pişmiş damarları, gözünün biri de pişmiş. Kulağı duymuyor, hiç duymuyor. Dili söylemiyor, %98 sakatlığı. Söyler mesela, meyve der, yıka getiririm, soyarım, çay yap der, kahve yap der. Biz hiç dışarıkına bizim ihtiyacımız yok. Biz bize yetiyoruz, fazla bile geliyoruz. 60 yaşına girdik, daha 60 dakika bizim aramızda bir şey geçmemiştir. Siz anlatırken diyor, vücutumdan alıyorum o sesi diyor. Buradan yukarı duymuyor da. Allah'ım diyorum, arkamı bırakma diyorum. Ne kadar olmazsa konuşamıyor, diliyor. O benim acıma zaten dayanamazdı, hemen gelir peşimden. Yani onun her şeyi benim. Ben buna ana oldum, baba oldum, o da bana oldu. Öpüyorum beni. Oh. Sevim anne, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sevim Korkmaz. 60 sene önce buraya gelin geldim. Yani 62 falan da işte 60 yaşında oğlum var. 4 oğlumuz var, 4 gelinimiz var. Torunlarımız var. Mutlu bir aileyiz. Nasıl büyüdünüz? Çocukluğunuz nasıl geçti? Valla çocukluğumuz ne siz sorun ne ben söyleyeyim, çok garip geçti. Çok garip geçti. Annemiz ölmüş, babamız evlenmiş, işte büyük ablamın başına kalmışız. Amcanın da çocuğu, o da garip kalmış. 9 yaşında annesi ölmüş. İşte yengesinin eline kalmış. O da hiç iyi gün görmemiş. Uğraşmış, çalışmış, başına gelmeyen kalmamış. O işte 6 yaşında ateşli bir hastalığa yakalanıyor. Anlamıyorlar tabii, 6 yaşında çocuk. Bir an huyları değişiyor, yanıyor ateş içinde. Ondan sonra menenjit hastalığı kulaklarına damarlarını pişirmiş, gözünü pişirmiş. Tabii huyları değişiyor, duymuyor, duymayınca bir şey diyemiyor. Diyorlar bu çocuğa bir şey oldu. Alıyorlar, götürüyorlar İstanbul'a hocalara, büyük operatörlere. Bunun kulak damarları pişmiş. Beynine vuraydı çok kötüydü ama bu öyle bir delikanlı olacak ki aklına vurmamış. Hiç gezdirmeyin, bunun çaresi yok. Tabii gözü pişmiş, bir gözünden sonra o gözü şey oldu. Görmüyor zaten, sorun çıkarmaya başladı. Göz hasta yapıyor, kanlanıyor. Götürdük göz doktoruna, dedi bundan hayır yok, bu alınacak. Alındı, sonra oraya mercek takıldı. O da onu kaybetti. Aman dedim, boş ver dedim, senin bir gözün yeter sana, mercek olmasın. Şimdi tek gözlen ama maşallah çift gözlü olanlar bunun yaptığı işi yapamıyorlar yani. Okula da gidememiş ama imzasını atabiliyor. Matematiği kuvvetli. Pazarcılık yapıyor. Kesinlikle bir şey kaybetmez. Kandırsınlar hemen anlar. Çok şeyler gelmiş başına. Araba vurmuş. Araba kazası, basıyormuş kamyonu kornaya. Duymuyor çocuk. Kenara çekilmiyor. Neye vuruyorsun çocuğa? Şimdi bu zaman olsa onu alır hapise. Peşini bile aramamışlar o zaman. Vurmuş kamyon, götürmüşler hastaneye, bir şey yok. O da bize nasip olmuş. Güzel anlaştık, yuvamızı kurduk, çoluk çocuk sahibi olduk. Kimselere rezil olmadık. Ne ben onu rezil ettim, ne o beni. Birbirimizi vezir ettik. Allah'ın izniyle. Ömürler geldi geçti. Üvey anneniz size nasıl baktı? Onunla ilişkiniz nasıldı?
Yani övey annem baktı, yemeğini esirgemedi bizden ama yani el alemin çocuğu ne kadar sevilir? Sevilmiyor yani. Başkasının çocuğu sevilmiyor, ne yaparsan yap. Ya okula gidebildim. 2 sene gidebildim. Hocaya gittim. Tam harfleri öğrenmeye başladım. Çocuğu oldu. Geldim, çocuk baktık evde. Ben zaten 7 yaşındaydım, ona geldim. Yani işte pişirdiğinden yedim, yıkadığından giydim. Zaten 7 sene kaldım yanında. 14 yaşında çıktığıma göre. Anlatmakla bitmez yani, garipsin yani. Annen öldü mü kimsen yok. Hiç kimsen yok. Baba yok. Annenle beraber baba da gidiyor. Diyorlar çocuklara, anne çok da unutmadan anlatıyorsun diyorlar. Oğlum yaralar derin diyorum. Ne kadar iyileşse de izi kalıyor. İzi kalıyor yani. Yaranın izi kalıyor. Unutamıyorsun. Unutamıyorsun yani. Bazen namazda aklıma geliyor. Gözümden yaşlar şapır şapır akıyor. Tutamıyorum kendimi. Yaralar derin. Unutulmuyor. Üvey anneniz size ne yapıyordu mesela? Yani işte çeşmeye gitsen bak ayağını ıslatmışsın. İşte anne ne bileyim. Küçükken ailenizden peki şiddet gördünüz mü? Her an. Ama benim dayak yemediğim yer kalmadı. Ondan sonra eskiden böyle kızlar kırlent işlerlerdi ondan sonra. Çok bir modaydı yani. Böyle mobilyam vardı o zaman, yok. 2 tane de dedi böyle dedi, işte Sevim'e dedi ayıralım, ben dedi istemiyorum dedi. Ben de sevindim, çocuk ama sevindim. Annem de onun yarısını kesmiş de babamın yeleğinin arkasına yama yapmış. Ama unutmuş. Ben de böyle bardak altı yapıyorum ama onlar ben kırlenti kestim zannetmişler. Şimdi bir kutunun içine koydum, bir yere soktum ama ahşap ev, o kadar dövüyorlar ki yani bir müsaade edin diyorum, bak göstereyim size yaptığımı da ondan sonra beni direkt öldürün diyorum, dövmeyin. O gece zaten dualarım kabul olmuş. Dedim ki Allah dedim böyle dedim, bir dede gelsin de dedim benim oğlumun böyle yarısı yok desin dedim, hemen peşine düşeceğim dedim. Sen babamla mısır ektik biz, o bayram gecesi geldi işte beni dövdüler, ondan sonra benim kayınpederim gelmez mi? 70 yaşında babası, kızım dedi. Ben dedi oğluma dedi böyle dedi, benim dedi oğlumun dedi yarısı yok dedi. Ama çok akıllı dedi. Of dedi, senin dedi hiç kimselere muhtaç etmez. Çok akıllı dedi. Çok hamarat, çok çalışkan dedi. Seni böyle yaşatır. Ondan sonra tamam Allah'ım dedim, bu kabul olmuş. Ben böyle istemiştim senden. Artık buna yapacak bir çare yok artık. Bu olacak yani. Babam diyor ne olacak? Bir şey yok dedim. Olacak mı dedim. Allah dedim böyle istemiş. Gözlerimi yumdum, attım kendim bu taraflara. Rabbim böyle bu güzel günleri gösterdi. Cavit amcayla nasıl tanıştınız? Hiç görmeden geldim. Onlar hep içimde benim yara işte. Ondan sonra dediler ki işte Kasım ayıydı. Yollar bozuk, yol yoktu eskiden. Kamyonun kasasına koydular beni. İzmit'e geldik. Çocukum ya, 14 yaşında çocukum. Şoför de abim. Demiyorlar ki bu çocuğu biz yanımıza alalım. Şoför mavine de bu çocuk arkada üşür. Kasım ayı, kamyonun üstünde branda yok. Savruluyoruz gelirken İzmit'e. Ben dondum. Orada annem var, babam var, şoför abim. Üçünden bir tanesi demiyor ki ya baba sen arkaya git de kızı içeri alalım yanımıza da. O kız dondu, biz onu buraya getirdiler beni de buradan işte görümcemin evinden. Düğünüm de olmadı yani, işte geldik buraya. Ondan sonra onlar hep benim içimde yara, ben o yüzden unutamıyorum. Çocuklar diyor ki anne hiç de bir tane unutamıyorum oğlum diyorum, unutamıyorum, bu şey unutulur mu? Neyse onlar sıcacık şoför muavini de geldi, ben üşüdüm, dondum, grip olmuşum, ayıptır söylemesi genizlerim, gelmişim başkasının evine, utanıyorum, bir şey diyemiyorum. Kayınpederim kızım dedi buralar cennet olacak dedi, çok güzel günler göreceksin dedi. Kayınpederimin çok hayır duasını aldım ama çok yaşamadı. 6 sene yaşadı. Ondan sonra ben dedi bir hasta yatakta, Cavit'e hiç düşünmüyorum dedi. Neden dedim. Sen varsın dedi. Sen varsın dedi. Demek çok düşünüyormuş. Bu çocuğun hali ne olacak? Ondan sonra ona meğer Rabbim beni ayarlamış. Titiz bu. Herkes geçinemez bundan. Titizdir. Ama ben onun o her dediğini yaparım. Çünkü o benim cennetim. Ondan inşallah Sırat Köprüsü'nü beraber geçeceğiz. Nasıl anlaşıyorsunuz? Anlaşırız bayağı. Şimdi bak,
Diyor ki bana, nasıl anlaşıyorsunuz diyor. Bu şimdi geliyor mesela, çay, kahveye böyle. Her şeyin adı vardır. Bu köyde de herkesin adı vardır. Herkesin adı vardır. Küçükken gitmiş, kimi teyzesi yumurta vermiş, onun adı yumurtacılar. Kimisi ekmeğine yağ sürmüş, yağcılar, ayran yaparlar. Herkesin adı vardır. Anlaşıyoruz biz. Şimdi mesela ben sana şimdi dolmalık biber al diyorum, patlıcan al diyorum, yumurta al diyorum. Mesela fasulye kırıyorum, biber. Hepsini anlatırım. Bir tanesini unutmadan alır gelir pazardan. Hiç unuttuğu olmaz. Oğluna söylerim oğluma, o unutur. O size bir şey anlatırken nasıl? O da aynı. Benim anlattığım gibi o da bana anlatıyor. Bak işte onu aldım diyor, onu aldım diyor. Şimdi eve diyorum onu alın, bunu alın diyorum. Tembih ediyorum bana. Gündüzden alıyor. O da o zaman önceden öyle derdi. İşte bak onu aldım, bunu aldım, bunu aldım. Bak kalan para da bu. Bana verirdi o. Ondan sonra ben de saklardım. Çok diyor, çok pazara gittim diyor. Gene gidiyor. Bunu müşterileri arar. Arar bunu müşterileri. Bu orada otursun. Bunu görsünler yeter. Kar-kış hep gitti. Hep gitti. Hep gitti. Ben ona ana baba oldum, o da bana ana baba oldu. Grip olurum, çayımı demler, ilacımı getirir. Tabii beni doktora götüremez, ben ondan onu bekleyemem. Nasıl götürsün adam? Gidip bir şoföre bile, şoför anlamaz dilinden. Evde eskiden mesela, şimdi çocuklar hemen koşturuyorlar. Hepsinin altında araba. Torunlarda da araba, bir şey yok. Ama o zamanlar böyle gripin getirirdi, aspirin getirirdi, çay yapardı. Çocukları okula gönderirdi. Çok bana yardımcı olurdu. İneğim vardı. Grip oldum, sağamıyorum. İner sağardı. Bir misafirim gelsin, ben misafirle ilgilenirken hemen derdi ki ver bakırı bana, ben ineği sağacağım. Dünyalar benim olurdu o işte. Çok büyük bir yardım o. Çok büyük bir yardım. Yardımcı olurdu. Çok. Ben bambaşka bir insan. Yani bunun buz gibi elin buz gibi. Eskiden sırt motorundan böyle traktörler şeyler yoktu. Sırt motorundan zehir sepiliyordu meyvalıklara. Ben de tenekeyle su koyardım arkasına. Onları da anlatıyor bana. Birbirinize böyle en küçük şeylerde bile yardımcı oldunuz sürekli, değil mi? Tabii ki. Zaten onun için mutluyuz ya. Tabii ki. İşte hasta olur, ben ona şey yaparım. Aman çocuklara derim ki baban hapşuruk yapıyor. Şey olmadan hemen acile yollarım onu. Yani kendimden çok ona. Çünkü stent da var ana damarında. Bir kalp krizi geçirdi, stent koydular. Onun için hiç onu böyle çok üzmemeye dikkat ederim. Yani o beni üzmedi ki ben onu üzeyim. Yani hiç zorlandığınız bir an oldu mu? Zorlanmam şöyle oluyor. Mesela bir şey ısmarlayacaktım. Gidiyor ya kahveye. Kahveyle bakkal yakın zaten. Bir şey alınacak. Ondan sonra tabii bağırsan duyuramıyorsun. İlla koşacağım peşine. Veyahut karşıdan biri Cavit amcanı bana baksın, göster oradan bana baksın. O zaman söylerim işte şunu al, bunu al bakkaldan. Baktım kimse yok. Peşine kadar koşmak zorunda kalırım. Çünkü söyleyeceğim. O da benim sevabım. Tabii ki. O da benim sevabım. Ben ondan da mutlu oluyorum. Bak diyorum, herkes bacasının peşine koşamaz ama ben koşuyorum. Traktörle gider gelir Meyvalı'ya. Şimdi göndermiyoruz. Oralar çarşı oldu, çok evde oldu. Dil yok, kulak yok, göz yok. Traktörü aldı bu zamana kadar hep gitti geldi. Artık göndermiyoruz. Hep senelerdir gitti. İşte zor tarafları oluyor ama azıcık da biraz bir şeylere de katlanacağım bir şeyden sevap almak için. Hep el bebek, gül bebek, hep toz pembe olmaz her şey. Bu yuvayı yürütmek için bir şeylere katlanacaksın yani. Babam bir şeyde gelmiş beni almaya. Burada bir sıkıntı yaşadım. Almış, baba dedim. Ben dedim külümden, gübrümden ne yapacaksın dedim, götüreceksin de dedim. Ne yapacaksın dedim. Ben seni ateşe attımsa çıkarmasını da bilirim. Bırak beni, yandığım yerde küllenem ben dedim. Ben oraya gideceğim dedim, çocuğunu bırak diyor. Nereye bırakayım çocuğumu dedim. Burada babaanne yok, orada anneanne yok dedim. Bunu kime bırakayım dedim. Ben Cavit'i kime bırakayım dedim. Onu da kabul ediyorsan dedim, biz beraber gelelim dedim. Hadi dedim sen git evine. Kapıyı kaparsın, eşik dışarıda kalır. Biz ikimiz anlaştık ya, mutluyuz ya, sen ona bak.
Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Pazara gidiyor. Bakımsız bahçeler, artık eski bereketi yok. 3 pazara gidiyordu. Allah bereket versin. Bir pazarını geçiniyorsak 2 pazarını kenara koydum ben. Kadın ekmeği yoğururmuş, bir tasta kenara saklarmış ununu. Bir zaman gelmiş kıtlık olmuş. Adam demiş ki karısına, bu zamana kadar yaptığın ekmekleri yedik demiş. Şimdi hani buğday yok demiş, sen hiç düşünme demiş. Hambarın biri boşaldıysa biri dolu demiş. Ben de öyle yaptım işte. Hiçbir sıkıntı çekmedik. Bir Allah'ın kulunda sizde borcunuz var, ödeyemediniz. Daha demedi, çocuklarıma da demedi. Onun için her şey kadın, kadın, kadın. Her şey kadın. Ayrılıklar da ondan oluyor. Ben kadın tanırım, bilmiyorum ben. Her sıkıntıları böyle yani bertaraf ettim. Cavit amca 5 vakit namazın camide mi kılıyor peki? Evet, camiye koşar. Sabah namazını hiç kaçırmaz. Başucunda saate bakar, gider. Onu üzülüyor, cemaat yok diyor. Ve bu sabah namazında diyor ki ya cemaat böyle bir sıra diyor. Üzülüyor çok, cemaat yok diyor. Sonra geçen akşam yarımdı bu, kalkmış. O yelkovanın uzunluğunu 5'in üstünde görmüş. Onu görünce ezan okundu sanmış, o sabah ezanı okundu sanmış. Abdest aldı bu. Hemen 2 rekat tevcid kılar gider. Ondan sonra baktım bu yatmıyor, baktım gelmiyor, baktım ışık da söndü, saat 1 oldu. Bakıyorum dışarı çıkıyorum, sıcak da hava. Buraya bakıyorum, acaba diyorum hava almaya mı çıktı? Yok. Oraya ayakkabılarını giymiş, pantolonunu giymiş. Yok, bu yok evde. Oraya bakıyorum, uyandırdım. Dedim çocuğa kalk, baban yok oğlum dedim. Uyur gezer dedim, bu nereye gitti? Uyur gezer olur kimisi, gider haberi olmaz gider. Saat 1, çocuk kalktı gitti. Orada da torunum oturuyor şurada karşıda. Mert demiş deden yok oğlum, kalk bakayım çık. Bir de gitseler bu kahvenin önünde oturuyor, hocayı bekliyor. Camiyi açacak da namaz kılacak. Saat daha 1 sabah namaz kılacak. Bu onları görmüş, bir seviniyormuş. Siz de mi namaza geldiniz diyormuş buna. Kalk demişler çabuk eve, saat 1. Bağ bekledik diyor çok. Tüfekle, köpekle bağda beklediler. Hemen camiye koşar. Orada güzel kalbim orasını istiyor diyor. Camiyi istiyor kalbim diyor. Hacca gitmişsiniz. Cavit amcayla nasıl geçti hac? Aman o hacıya gitmemiz. Ay böyle hacıya giderler. Ay der ki nasıl gidiyor? Ben de sanıyorum ki hükümet bunu yollamayacak böyle olduğu için. Ben öyle zannediyorum. Meğer öyle bir şey yokmuş. 2 gözün olmasın, 2 ayağın olmasın gidiyorlar. Ben zannediyorum ki bizi hükümet yollamaz ama ben diyordum ki buna aman diyordum gideriz biz de boş ver. Biz de gideriz. Hiç üzülme diyordum. Şimdi hacıdan gelirdi bu giderdi gene. Ay derdi ki uçuyor burası, uçuyor hacıya gidecek. Derdi ki nasıl güzel gittiler geldiler. Biz de sen biz de gitmedik mi? Gittik. Hiç tanımadığım insanlarla. Ama rüyamda koca bir uçak geldi. Biz böyle bavullarla koşuyoruz o uçağa. Beyaz giyimli hostes açtı kapıyı. Bu uçağı dedi ikiniz için indiriyoruz dedi. Meğer biz hacıya gidecekmişiz rüyamda. Allah'ım dediğim, biz uçtuk bir yer ama bilmiyorum nereye uçtuk. Anlattım komşulara, ay dediler sen hacıya gideceksin. Ay yok canım, neyle gideceğim? Nasıl olur? Bu sene biz hacıya gittik. Gittik ama ablamın görümcesinin kocası bizi yazdırdı. Topluyormuş işte, grup götürüyor. İyi güzel, kimseyi tanımıyoruz biz. Buradan ikimiz gidiyoruz. Çok gidecekler var ama ilk bismillah bize çıkmış hacılık. Hacıya yazıldık ama çıkacak mı çıkmayacak mı biz onu da bilmiyoruz. Gör cahil. Ay dedi ki Sevim abla dedi gözünüz aydın bismillah ilk size hacılık çıktı dedi. Artık biz uçuyoruz böyle sevincimizden hacıya gideceğiz. Ama arkadaşlar hep yabancı. Ay diyorum nasıl anlaşacağız? Bizi kabul edecekler mi? Bu adam yarım başımıza bir şey gelirse ne olur? Meğer ki hacıya gideceğimiz insanlar da bizim o taraftanmış. Hep tanıdık çıktı. Macir bizim köyler oradan. Size bir enişte vereceğim. Gömleğinizdeki düğme size nasıl yakınsa siz ona yakın olacaksınız öyle. Aman demişler biz de bir fabrikanın emekli olduk da biz şimdi orada demişler eniştemi kollayacağız. Hacılık mı yapacağız? Biraz hoşlarına gitmemiş. Neyse gittik biz orada tanıştık. Hepsinden büyük bizdik. Ben ne dediysem beni dinlediler. Dedim biz buraya dünya ve ahiret hacı olmaya geldik dedim. Dünya ve ahiret biz
Kardeşiz dedim. Hep beraber yedik. Ben ne değilsem Allah hala da devam ettiririz. 21 sene oldu gittiğimiz, hala gidiş geliş yaparız birbirimize. Bu onlara hep göz kulak oldu. Kimisi karısını kaybetti, kimisi parasını çaldırdı, kimisi düştü yaralandı. Bu onları hep derledi, toparladı. Gördünüz mü dedim. Sıkıntı yaptığınız insan bak sizi nasıl derledi, toparladı. Velhasıl öyle bir hacılık yaptı ki bu. Uyumadı gece gündüz. Gece gündüz uyumadı. Neyse gittik, ben biraz hastanelere düştüm. Çünkü buradaki sıkıntılarım, orada patladım ben. Tansiyonlar fırladı. Kaybediverirsem nasıl bulurum, kaybediverirsem nasıl bulurum? Meğer orada insan kaybolmaz. Neyse çok güzel hacılık yaptı. Sonra benim büyük oğlum bize sürpriz yapmış. Ondan bizi Ümre'ye yazdırmış. İkimiz beraber, ama çok güzel oldu. Cavit amcayla evlenirken zorlanacağınızı ya da nasıl iletişim kuracağınızı hiç düşündünüz mü? Hiç düşünemedim çünkü çok çocuktum, çok küçüktüm. Yani sevgiye açtım. Burada da biraz yavrum kızım dendiği zaman onlar zaten benim hiç aklıma gelmedi. Öyle ya, bunun hasta oluyor çocuklar, ben koşturuyorum. Bir şey oluyor, ben koşturuyorum. Ben onları düşünecek çağda değildim. Olsaydım zaten belki de razı gelmezdim ama çaren yok. Çaren yok yani. Bunu yapacaksın. Öyle dedim, bana bu dünyada yok bir şey. Bari dedim inşallah ahiretimi kurtarırım. Bile bile bunları da böyle göreceğimi, yaşayacağımı bile bile geldim. Yani hayat seni olgunlaştırıyor. Çocuk yaşta sen zaten olgun oluyorsun. O çocuk yaşta benim düşündüklerimi belki yaşlı insanlar düşünemezdi. Ama ben onları hep düşündüm. Hep düşündüm. Kimse bana bir şey öğretmedi. Hep kendi kendime aklımdan öyle böyle kimselere rezil olmadan bu hale geldik. Ama çalıştı, cabaladı. Beni de kimseye muhtaç etmedi. Her şeyimize yaptı yani. Bu bahçelere baktı, sattı, getirdi, yaptı. Ben de tuttum. O getirdi deyip de ben de koşmadım çarşıya. Koydum kenara. Kimseler bilmedi. Kimseler varlığımızı, yokluğumuzu kimseler bilmedi. Çocuklarım dahi bilmedi. Çocuklarıma da fakirlik öğrettim. Bak oğlum, simitçi gelir, dondurmacı gelir, bana koşmayın. Ben size alırsam alırım. Almazsam koşmayın bana. Kimi alırdım, kimi almazdım. Arsız olmasınlar diye. Ki öyle de gözleri tok büyüdüler, öyle de gidiyorlar. Ondan sonra velhasıl işte güzel anlaştık. Bir sıkıntılarımız olmadı. Anlaştık yani. Anlatabilir bana. Şimdi sonradan olduğu için bazı anlayamadığım oluyor tabii ki. Olmaz olur mu? Oluyor. Dilde gibi tabii ki olmuyor da. Onlara da katlanacaksın artık. Bir şeylere de sabredeceksin. Sabrın sonu selamet. Sabredeceğim. Sabır. Ben sabırda buldum her güzelliği. Ben bu yuvayı yıkabilirdim. Kimse de bana suç bulmazdı. Ama benim çocuklarım ne olurdu? El alem damlalık diplerinde zefil sürünürdü. Buraya bıraksam babaanne yok, götürsem anneanne yok. Ama çok güzel çocukluklarını yaşadılar. Ben de kendim görmediğim için onları da yaşatmaya çok gayret ettim yani. Hiçbir şeylerini eksik yapmadım. En güzel mağazalardan mobilyalarını aldım. En güzel mağazalardan giysilerini. Yani kendim görmedim vaktinde. Bizler gariban oldu bizim her şeyimiz. Her şeyimiz gariban. Oradan da gariban, burada da gariban. Velhasıl çocuklarıma o garibanlığı yaşatmadım. Cavit amcayla anılarınızdan bahsedebilir misiniz? Ondan anılarımız işte ne bileyim, işte dedim ya biraz titizdir ama ben onu yapmam yani. Onun sinirine bakmam ben. O akıllı olduğu için siniri de var, öfkesi de var, her şey de var. Bir an yapar geçer. Yapar geçer bir an. Ondan sonra başlar gülmeye. Velhasıl böyle işte pazardan gelirdi, işte satamadım diye sinirlenirdi. Ben de onu derdim, yani satamadıysan parayla almadın ya, bahçeden topladın, haftaya satarsın, boş ver. İşte öyle yatıştırırdım onu. Hala da öyledir. Hala sinirlendim ve sinirini yatıştırırım onun ben. Kaç yıldır hep yan yanasınız? Yani hemen 61,5. Cavit amcayı çok mu seviyorsunuz? Çok. Hiç kıyamam ben ona. Hiç kıyamam ona ben. Hiç kıyamam. İyi bir şey olsun o yesin derim. Aman o garip çünkü. Çok garip ya. Ben gene dilim var mesela, anlatabiliyorum, dertleşebiliyorum. Tabii o da yapıyor ama tabii benim gibi değil yani. Hiç kıyamam ben ona. Peki onu hiç bırakmıyor musunuz? Hiç bırakmam.
Hiç bırakmam. Bir kere bıraktım, bir bayramdı, dedim geline, küçük gelin, beraber yiyip içiyorduk. O evine çıkıyordu. Ben dedim yemekleri hazırladım. Babam budamaktan gelir dedim. Ben el öpmeye gideceğim yaşlılara. Sen dedim ısıtır yedirirsin. O da şey yapma, makinenin başında dememiş ona açım diye. Gelmiş soğuk yemek yemiş. O da onu grip yapmış. Benden bir hafta falan küstürdü. Bıraktım beni dedi, soğuk yedim, bak dedi senin yüzünden hastalandım dedi. Ben onu şimdi hiç bırakmam diyorum, benim kusuruma bakmayın. Benim şimdi yaşlım var, dedem var diyorum. Böyle beklerim onu, beklerim. Bir mübarek kadın dala asmış ekmeğini, kurutuyor. Komşusu gelmiş demiş ki, neden kurutuyorsun ekmeğini demiş. Benim adamım demiş, dağda kuru ekmek yerken ben yumuşak ekmek yiyemem demiş. Onun için güneşte kurutuyorum demiş. Onun için ben şimdi onu üzdüm diye ben bunu böyle bulguru bekler gibi beklerim. Beklerim böyle. Hiç tartıştığınız oluyor mu? Oluyor. Olmaz olur mu? Diyor ki şimdi benim dediğim olsun diyor. Ben diyorum ki bak sen duymuyorsun. Ben oradan buradan duyuyorum diyorum. Bak benim dediğim doğru diyorum. He tamam tüh diyor. Ve keşke seni dinleseydim diyor. Ama şeye geldiği zaman ayrı gene benim dediğim olsun diyor. Oradan oluyor işte ama o bir an için. Şimdi hani istemiyor, hani ben böyleyim de hep senin dediğine mi gideceğim? Gururlu da hep senin dediğine mi gideceğim? Biraz da benim dediğim, ama benim dediğim doğru oluyor. Doğru oluyor. Ondan sonra velhasıl kelam tabii ki oluyor. Tartışmasız ev zaten olmaz. Artık tartışacaksın. Bir şeyleri tartışacaksın ki ondan, yani bir yanlış yapmadan kendini düzeltemezsin zaten. Birisi dedi ki sen dedi niye dedi çok gözyaşı döküyorsun dedi. Senin dedi böyle bir eşin var dedi pazarcı müşterilerinden. Ben dedim onun için ağlamıyorum. Ben dedim Allah bana dedim bu ağlatmaları nasip ettiği için dedim ben dedim gözyaşlarıma da dedim çok mutluyum dedim yani. Çok gözyaşı döktüm ama şimdi şu anda çok mutluyuz. Zaten Cenab-ı Mevlam sıkıntı verirmiş de kimisine önden böyle bir ferahlık verirmiş, kimisine de yaşlılıkla. Allah'ım bu ferahlığı da bize İnşallah yaşlılığımızda diyorum nasip etti. Ben öyle düşünüyorum. Şu anda şimdi amcan çalışamıyor çok. Emeklimiz de var çok şükür. Çocuklar da el tutuyorlar, bak hediye alıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bizi mutlu ediyorlar. O ağladıklarıma çok seviniyorum. İyi ki de ağlatmış Allah beni. İyi ki de kimselere sevdirmemiş. Çünkü her sıkıntımda yanımda oldu. Her sıkıntımda Allah'la yendik her şeyi. Rabbimin kuvvetiyle ben parmağımı oynatamazdım, yapamazdım. Rabbimin yardımından bu hale geldik. Güzellikleri ben Allah'tan biliyorum.